Maaşınız hesabınıza düştüğü an, beyniniz tam olarak 15 saniye içinde korkunç finansal kararlar almaya başlıyor. Şaka değil, 15 saniye. İnsanların çoğu için henüz görmediği parayı zihninde harcamaya başlamak için gereken süre bu kadar kısa. Beyniniz hemen hesap yapmaya başlar. Peki ya size her maaş aldığınızda uygulayabileceğiniz, sizi finansal açıdan insanların %90'ının önüne geçirecek basit bir rutin olduğunu söylesem ne dersiniz? Benim adım Andaç. Bugün size çok az bilinen yatırım rutinlerini anlatacağım. Eğer paranızın her ay nereye gittiğini merak etmekten yorulduysanız ve gelirinizle gerçekten anlamlı bir şey inşa etmek istiyorsanız bu kanala abone olmayı unutmayın. İşte size şok edici bir gerçek. Ortalama bir insan maaş aldıktan sonra parasına ne olduğu hakkında en ufak bir fikre sahip değil. Kiranın bir şekilde ödendiğini biliyor. Mutfağına yiyecek geliyor ve Netflix aboneliği kendini yeniliyor. Bunun ötesinde tam bir finansal kaos var. Sanki uyur gezerler gibi yaşamlarında sendeleyerek ilerliyor ve ay sonunda neden hiçbir şey kalmadığını merak ediyorlar. Gerçek şu ki, çoğu insan maaşını sürpriz bir doğum günü hediyesiymiş gibi karşılıyor. Oysa maaş güçlü bir yatırım aracıdır. İnsanlar maaş geldiğinde heyecanlanıyor, büyük kısmını muhtemelen ihtiyaç duymadıkları şeylere harcıyor ve diğer maaş gününe kadar hesap bakiyelerini kontrol ederek geçiriyorlar. Başarılı insanlar ise tamamen farklı bir şey yapıyor. Onların bir sistemi var, bir rutini var. Ve bu rutin maaş hesaplarına düştüğü anda başlıyor. Karmaşık değil, gösterişli değil ama işe yarıyor. Sır şu, maaşınız sadece kazandığınız para değil. Finansal özgürlüğünüzün aylık taksitlere bölünmüş hali. Hesabınıza giren her lira ya servetinize katkıda bulunacak ya da düşüncesiz harcamaların kara deliğinde kaybolacak. Çoğu insan finanslara ters bir açıdan yaklaşıyor. Önce tüm faturalarını ödüyor, istedikleri her şeyi satın alıyor ve sonra geriye ne kaldıysa onu biriktirmeye çalışıyorlar. Geriye asla bir şey kalmıyor. Bu, altı delik bir kovayı doldurmaya çalışıp neden hiç su dolmadığını merak etmek gibi. Şöyle düşünün, yılda 75 bin lira kazanıyor ve bunun %10'unu tutarlı bir şekilde birikim yapıp yatırıyorsanız, 150 bin lira kazanıp her kuruşunu harcayan birinden çok daha iyi bir finansal durumda olacaksınız. Daha az kazanan ama bir sistem takip eden kişi rahat bir şekilde emekli olurken daha fazla kazanan kişi 80 yaşına kadar çalışmak zorunda kalacak. Servet inşa edebilmeniz için önce paranızın tam olarak nereye gittiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi bunu her maaş gününde uygulayacağınız 30 saniyelik bir şablona dönüştürüyorum. Maaş rutinimizin ilk adımı kulağa sıkıcı gelebilir ama finansal başarınız için kesinlikle kritik. Gelirinizin yüzde kaçının zorunlu ihtiyaçlara gittiğini belirlemeniz gerekiyor. Kira, gıda, temel ulaşım, zorunlu faturalar ve sağlık giderleri. Dikkat edin, bu listeye gereksiz kıyafetlerinizi, hiç kullanmadığınız spor salonu üyeliğinizi veya 10 farklı dijital platform aboneliğinizi dahil etmedim. Bunlar gerekli gibi hissettiriyor olabilir ama gerçekte hayatta kalmanız için şart değiller. İşte tam burada çoğu insan hata yapıyor. Harcamalarına bakıyorlar ve her şeyi zorunluluk sanıyorlar. O pahalı araba taksiti zorunlu ulaşım oluyor. Her gün kahve dükkanına gitmek verimlilik için gerekli yakıt oluyor. Eğer net gelirinizin %60'ından fazlasını gerçek ihtiyaçlara harcıyorsanız, ya gelirinize göre çok pahalı bir yerde yaşıyorsunuz ya da lüksleri ihtiyaç olarak adlandırıyorsunuz. Size gerçek bir örnek vereyim. Yılda 150 bin lira kazanan birini hayal edin. Kesintiler sonrası eline aylık kabaca 9 ila 10 bin lira arası bir net gelir geçiyor diyelim. Kirası 3.600 lira, araba taksiti 800 lira ve yiyeceğe 1000 lira harcıyorsa aylık harcamaları 5.400 liraya ulaşmış oluyor. Bu net gelirinin yaklaşık %57'si. Anahtar nokta gerçekten neye ihtiyacınız olduğu ile ne istediğiniz arasındaki farkı dürüst bir şekilde yapmak. Gelecekteki finansal özgürlüğünüz buna bağlı. İkinci kritik adım borç ödemelerinde güncel kalmanızı sağlamanız. Bu, kredi puanınızı korumak ve finansal ilerlemenizi yok edebilecek gecikme ücretlerinden kaçınmakla ilgili. Kredi puanınız, finansal itibarınız gibi. Ve içinde bulunduğumuz ekonomik sistemde bu itibar neredeyse her şeyi etkiliyor. Bir ipotek için hangi faiz oranını ödeyeceğinizi, düzgün bir araba kredisine hak kazanıp kazanamayacağınızı belirliyor. Mükemmel kredi yönetimi ile kötü kredi yönetimi arasındaki fark bazen sadece birkaç gecikmiş ödemeye bakıyor. Çünkü kredi sistemi gecikmeyi affetmiyor. Bir ödeme aksadığında bile puanınız hızlı şekilde etkilenebiliyor. Şimdi çoğu insanın çok geç olana kadar görmezden geldiği bir konudan bahsedelim. Acil durum fonu oluşturmak. Biliyorum, acil durum fonları sıkıcı ama bu tüm finansal stratejinizin en önemli parçası olabilir. Acil durum fonu tam olarak kulağa geldiği gibi. Hayat size beklenmedik bir darbe indirdiğinde ayırdığınız para. Arabanız bozuluyor, bilgisayarınız çöpe dönüşüyor, köpeğiniz acil ameliyata ihtiyaç duyuyor. Hedef şu, yaşam giderlerinizin en az 3,
En fazla 6 aylığını hemen erişebileceğiniz bir hesapta biriktirmek. En çok ihtiyacınız olduğunda değer kaybedebileceği borsa gibi yerlerde değil. Sadece sıkıcı bir tasarruf hesabında, her şey ters gittiğinde sizi kurtarmaya hazır. İşte kimsenin konuşmadığı şey. Bu sadece parayla ilgili değil, huzurla ilgili. Tasarruf hesabınızda 3 ila 6 aylık harcamanız olduğunda geceleri farklı uyuyorsunuz. İşe daha fazla güvenle giriyorsunuz. Acil durum fonunuz oluştuğunda finansal hayatta kalma modundan servet inşa etme moduna mezun olmuş oluyorsunuz. Dördüncü adım, geleceğinizdeki kendiniz için yatırım yapmaya başladığınız yer. Bileşik faizin sihri burada lehine çalışmaya başlıyor. Eğer işvereniniz eşleşen katkılar ile emeklilik planı sunuyorsa, bu mutlak ilk önceliğiniz olmalı. İşveren eşleşmesini şöyle düşünün. Patronunuz her ay size bir emeklilik hesabına kendi paranızdan biraz koymanız karşılığında bedava para teklif ediyor. İşveren eşleşmesi kelimenin tam anlamıyla bu. Çoğu insanın masada bıraktığı bedava para. İşveren eşleşmesinin ötesinde brüt gelirinizin yaklaşık %10'unu emeklilik için yatırım yapmayı hedefleyin. Bu para 10 yıllar boyunca sizin için çalışıyor. Emeklilik yatırımıyla ilgili zihninizi uçuracak bir şey söyleyeyim. Birisi 25 yaşında ayda 1.000 lira yatırım yapmaya başlarsa ve bunu uzun yıllar sürdürürse emeklilikte çok ciddi bir birikime ulaşır. Ama 10 yıl geç başlarsanız aynı parayı yatırsanız bile sonuç kat kat daha düşük olur. O 10 yıllık gecikme yaklaşık 1.300.000 liraya mal oluyor. Zaman, yatırımda kelimenin tam anlamıyla paradır. Başlamak için beklediğiniz her ay çöpe attığınız paradır. Çoğu insan bunu o kadar fazla düşünüyor ki asla yatırım yapmaya başlamıyor. Mükemmel stratejiyi araştırarak aylar geçiriyorlar. Gerçek şu ki çoğu insan için borsayı takip eden basit bir endeks fonu zaman içinde servet inşa etmek için mükemmel derecede yeterli. Sadece tutarlı bir şekilde yatırım yapmaya başlamanız ve bileşik faizin ağır işi yapmasına izin vermeniz gerekiyor. Emeklilik yatırımınızı otomatiğe aldıktan sonra ipoteğiniz olmayan borçlarla yüzleşme zamanı. Borç ödemenin 2 ana stratejisi var. Birincisi çığ yöntemi. En yüksek faiz oranlarına sahip borçları önce ödersiniz. İkinci yaklaşım kartopu yöntemidir. En küçük borçlarınızı önce ödersiniz. Bu finansal olarak en optimal yaklaşım değil ama inanılmaz motive edici çünkü borçların hızla kaybolduğunu görüyorsunuz. Ben kartopu yöntemini tercih ediyorum çünkü kişisel finans matematikten çok psikoloji meselesi. Her şeyi bir araya getiren son adım muhtemelen en önemlisi. Az önce tartıştığımız her şeyi otomatikleştirmeniz gerekiyor. Bu irade gücüyle ilgili mesele. Gün içinde yorulan bir kas gibi. Pazartesi sabahı motive hissederek uyanabilirsiniz. Ama perşembe akşamı işten yorgun olduğunuzda motivasyon buharlaşmış oluyor. İşte bu yüzden otomasyon kritik. Paranız planınıza göre otomatik olarak hareket ettiğinde insan duygusunu denklemden tamamen çıkarıyorsunuz. İyi bir gününüz olsun, kötü bir gününüz olsun, paranız düzgün bir şekilde tahsis ediliyor. Maaşım vadesiz hesabıma düştüğünde bir gün orada beklemesine izin veriyorum. Sonra maaş aldıktan bir gün sonra otomatik transferler saat gibi işlemeye başlıyor. Önceden belirlenmiş bir miktar vadesiz hesabımdan tasarruf hesabıma geçiyor. Oradan diğer otomatik transferler parayı belirli hedeflere taşıyor. Acil durum fonuma, yatırım hesaplarıma. Sistemin güzel yanı şu ki asla düşünmek zorunda kalmıyorum. Parayı ortalıkta dolaştırmayı hatırlamak zorunda değilim. Kira ödemem gibi otomatik olarak gerçekleşiyor. Ama çoğu insanın otomasyonu batırdığı yer şu. Tüm bu otomatik transferleri ayarlıyorlar ve sonra durumları değiştiğinde ayarlamayı unutuyorlar. İşte zam alıyorlar ama aynı lira miktarını biriktirmeye devam ediyorlar. Bir borcu ödüyorlar ama o aylık ödemeyi yatırımlara yönlendirmeyi unutuyorlar. Bu maaş rutini, roket bilimi değil. Ama işe yarıyor çünkü çoğu insan gerçekten bir sistem izlemiyor. Paranıza güçlü bir servet inşa aracı olarak davranmaya başlayın. Her şeyi otomatikleştirin. Plana bağlı kalın. Ve 5 yıl içinde bunun ne kadar basit olduğuna gülerken başka herkes hala paralarının nereye kaybolduğunu merak ediyor olacak.